Hello. Herkese merhaba. Evet, yeni bir hafta, yeni bir vlog. Yine karşınızdayım. Yine benimlesiniz. Biliyorsunuz bu son zamanlarda böyle haftalık vloglar çekiyorum ve onları böyle karıştırıyorum, sunuyorum sizlere, paylaşıyorum. Güzel geri dönüşler de alıyorum. İşte ben de mutlu oluyorum. Çünkü benim her hafta sonu böyle bir yere gitme gibi bir şeyim bulamıyor arkadaşlar. Çünkü hafta sonu ve hafta içi yüküm dolu kurslarda. Programı bu aralar dolu ama elimden geldiğince yani hafta sonu gezmeye gidersem bir yer görmeye de sizle zaten paylaşıyor oluyorum. Yakında böyle bir planlar var ama şu anda yine böyle bir haftalık vlog oluşturayım dedim. Bugün şu anda gördüğünüz yer, göreceğiniz yer Traunstein. Yine böyle benim evime 30 dakika civarında bir yer. Neden buradayım derseniz, şimdi burada Almanya'da şöyle biraz problemler olabiliyor. Doktor bulma problemi, kadın doktoru bulma problemi. Çünkü benim yaşadığım yerde ve yakın olan çevrelerde seneye kadar dolu olduğu söylendi ve ben de bu yüzden normalde Münih'e kadar gitmeyi göze almıştım. Hatta bir randevu da oluşturmuştum. Ama burada da bir listede bekleyen bir kadın doktoru vardı. Bana geri dönüş yapınca ben de mutlu oldum ama yaklaşık yani böyle 3 aydır bunu kovalıyorum diyebilirim. Gerçekten bu bir problem burada Almanya'da. Tıp bizim ülkemizden farklı. Yani bunu çok net, dürüstlükle ve açıklıkla söyleyebilirim. Kıyas yapmayı çok sevmiyorum ama bu bir gerçek. O yüzden. Onun dışında doktor çok tatlıydı ama yaklaşımı, her şeyine çok iyi bir doktora denk geldiğim için de mutluyum. Şimdi böyle yıllık kontrolümü de yaptırdım. Ve tüm kadınlara da buradan mesaj da vermek istiyorum. Kontrollerinizi yaptırın, kendinizi önemseyin, değer verin. Yılda bir mutlaka böyle kontroller önemli. Ve genel olarak bütün insanlar için de söylüyorum, erkekler için de söylüyorum, onlar için de önemli. Evet, şimdi biraz böyle yemek yapacağım. Ve size onları çekeceğim. Ondan sonra da zaten bu haftayı bakalım, ben de bilmiyorum nasıl geçecek, neler olacak. Merakla ben de kendi vlogumu bekliyorum aslında. Hadi bakalım, gezelim şimdi. Şunu da söylemek istiyorum. Normalde kadın doktorunu eğer sigortanız varsa zaten karşılanıyor. Ama eğer ultrasonla baktırmak, kontrol ettirmek istiyorsanız da ben 35 euro gibi bir ücret ödeyeceğim. Onu da şu an vermedim. O faturalandırılacak. Ben de onlara o parayı göndereceğim. Yani öyle, o bilgiyi de vermek istedim. Bu da güzel bir şey tabii ki de. Onun dışında başka söyleyeceğim bir şey var mı bilmiyorum. Bakalım. Şimdi size biraz çevreyi göstermek istiyorum açıkçası. Şurası meydanı. Şöyle de bir kilisesi var. Ben burayı seviyorum. İlk geldiğimde buraya böyle çok gelmiştim. Bazı yerleri böyle sevdim mi tam severim. Burası da öyle yerlerden biri benim için. Hava da şansa çok güzel. Büyük, kocaman bir meydanı var buranın da. Şimdi biraz böyle çarşı pazar bir şeyler de bakabilirim. Yani çok bir şey yok ama yani çok büyük bir şehir değil tabii ki de. Ama böyle bakmak hoşuma gidiyor. Bir bakacağım bakalım neler var.
Şu bina çok eski. Size de göstermek istedim. 1979'da renovasyon olmuş, boyanmış. Yani daha da eski demek ki. Çok güzel. Gerçekten adamlar bu işi güzel yapıyor, koruyor, kolluyor. Örnek alınacak çok şey var tabii ki de. Bence alınmalı da iyi şeyler. Aslında biz de ülke olarak eskiden bunu çok iyi yapan ülkelerden biriydik de zamanla kentsel dönüşüm adı altında kentsel dönüşümden çok kentsel artık yıkım mı diyeyim yıkıma doğru gitti bu iş. O üzücü tabii. Ona üzülüyorum. Buradan bunu da paylaşmak istedim. Bir de böyle yabancı bir ülkede yaşarken bunları şahit olduğunuzda gerçekten ilk aklınıza gelen şey kendi ülkeniz oluyor. Ondan dolayı da böyle hemen ister istemez beyin kıyaslıyor. İnsan kendi ülkesinin de iyi yerlerde olmasını istiyor. Her zaman bir umut koyuyorum kendi ülkem içinde. Biliyorsunuz beni de böyle yavaş yavaş tanıdığınızı düşünüyorum. Öyle çok her şey negatif ya da böyle her şeye öyle bakmam ama en son bu yangın olayında Bolu'daki çok üzücüydü. Gerçekten bina ya da bir şey yangın öldürmüyor. İnsanların maalesef yanlış tutumları, ele alış tarzı insanlarımızın ölümüne sebep oluyor. Buradan başsağlığı da dilemek istiyorum. Tüm insanlara yani ocakları söndü. Allah sabırlar versin diliyorum. Öyle buradan da duygularımı aslında belirtmek istedim. Aracı oldu. Ne yapalım? Makarnayı da şöyle görünce gezerken çekmek istedim. Çok güzel yapmamışlar mı sizce? Harika bir sunum olmuş girişte. Bir de şöyle bir şey dikkatimi çekiyor. Gerçekten tüm dükkanlar son zamandan geldiğimden beri kapalı. Çok dükkan gördüm. Her yer kapatıyor. Biraz o üzücü bir durum. Bu arada her yerde öyle. Şu an Almanya'da, benim yaşadığım bölgede de, burada da bayağıdır gelmemiştim bu Traunstein'a ve burada da öyle görünce açıkçası şaşırdım. Yani ne diyeyim? Her şey online'a doğru dönmeye gidiyor gerçekten. Çünkü dükkan masrafları çok fazla. Ve burada da böyle daha çok mağazalar, giyim ve böyle noodle üzerine çok böyle restoran, kafe gördüm. Onun dışında hep design, moda, tekstil, kendi markalarınca ama kaliteli markalar var. Güzel yani. Burasında bir çizgisi var açıkçası. Kendine has, kendine ait olan o çizgiyi seviyorum ben sanırım. Şurası da hatta böyle çok sevdiğim bir kahvaltısı olan kafe. Burayı çok seviyorum bu arada. Ama şu an kahvaltı gibi bir kafe değil de daha çok güzel bir restoran var şu meydanda. Şurası da meydanı, böyle parkı. Oraya doğru gideceğiz şimdi. Bir şeyler yenecek. Şurada da küçük bir tatlış kilisesi var gördüğünüz gibi. Park Cafe diye bir yer var. Hem böyle Alman mutfağı. Orada bir şeyler yemeyi planlıyorum.
Burası da kütüphanesi, şehir kütüphanesi. Çok güzel. Hemen meydanda şehir kütüphanesi var, kilise var. Ağaçlar var şöyle. Çok güzel. Ay size şimdi ne göstereceğim. Bakın en sevdiğim yine denk geldi. Evet burası aslında telefon kulübesi gibi gözüken ama aslında değil. Böyle dizayn yapmışlar. Burada böyle kitapları ücretsiz alabiliyorsunuz. İşte ben buna bitiyorum yine. Beni benden alan hareketler. Çok seviyorum. Gerçekten çok güzel. Ay bayağı ağırmış yalnız kapısı. Belki buradan bir kitap bakabilirim. Çok güzel değişik bir kitap bulurum belki Almancamı geliştirmek için. Şimdi bir bakayım. Böyle bir kitap aldım. Kendimce okuyacağım, anlayacağım şekilde. Biliyorsunuz Almanca öğreniyorum. Bir de diğerini göstereyim. Şöyle. Evet bunu okumaya niyet ettim şimdi. Tam Almanca da öğreniyorum. Sonrasında da oraya tekrar böyle kitaplarım çoğalırsa bırakırım. Başkaları okusun diye. Yani bana göre çok güzel bir düşünce. Ne mutlu. Heyecanlandım. Başlayayım bugün bari. Şöyle önce incesinden başlayacağım. Gerçekten çünkü bir dil öğrenmek böyle hem altyazılı film ya da dizi izlemek ya da böyle kitap okumak ama böyle izlediğim videolarda YouTube'da böyle birçok faydalı video var dil öğrenmek için şey diyorlar. Yani kitabı okurken de her şeyin anlamına bakmayın. Direkt okuyun. Sonrasında böyle okudukça göreceksiniz ki söze bakmadan da anlam verebiliyorsunuz ve öylelikle anlayabiliyorsunuz. Aslında film izlerken ya da dizi izlerken yaptığımız gibi aynı mantık. Evet, öyle şimdi Park Cafe'ye doğru gidiyorum. Hallo. Haben Sie Platz für zwei? Für zwei? Ja. Ja, hier wäre zum Beispiel noch alles frei. Da könnt ihr euch einen aussuchen. Okay, danke schön. Yine harika bir yer, yine harika bir ortam. Tabii ki de oturduğumuz, yediğimiz, içtiğimiz yerler önemli bence. Keyif almalıyız böyle hem atmosferinden hem yemeğinden. Biliyorsunuz ki ben bunu çok seviyorum yapmayı. O yüzden şimdi buyuz. Mutlu. Ve daha önce de geldiğim için buranın lezzetli yemekleri olduğunu da biliyorum. Atmosferi de çok sıcak. Siz de gördünüz, göstermeye çalıştım size. Herkesi rahatsız etmeden çekmek de kolay olmuyor böyle kapalı yerlerde. Ama elimden geldiğince size detayları gösteriyorum. Nerede oturuyorum, ne yapıyorum bu şekilde. Şimdi bir şeyler söyleyeceğiz. Şöyle salata söyledim. Yanında ekmek, patates. Çok. Hallo.
Herkese merhabalar, nasılsınız? Ben bugün iyiyim. Yaklaşık 10 gündür biraz hasta gibi oldum. Biraz hasta gibi oldum diyorum çünkü gerçekten değişik günlerden geçtim. Resmen vücudum böyle dinlenmeye ihtiyacı varmış ve dinlenmek zorunda bırakıldım. Değişik bir bulantı hali. Evet, bu aralar salgın belirtisinde bu çok fazla ama benim biraz daha farklıydı. Hiçbir şekilde ateş yok, gribe benzer bir şey yok. Sadece iç bulantısı var ve yani onun dışında başka hiçbir şey yok. Öyle geçen bir 10 gün reset attım. Ben ona böyle fişi çekmek diyorum. Gerçekten o fişi çektim. Çekmem gerekiyormuş demek ki. Onu da fark ettim bu zaman diliminde. İyi geldi. Dünden beri yavaş yavaş böyle dışarı çıkmaya başladım ki bugün de hava çok güzel. Yine kendimi evimde hissettiğim, evim gibi olan bir yerdeyim ve biliyorsunuz böyle yerlerde olmayı ve sizinle olmayı çok seviyorum. Umarım siz de bu sohbette kendinizi evinizde gibi hissedersiniz. Biraz iç dökmek istiyorum açıkçası. Birikenler var. Hepimizde yok mu? Tabii ki zaman zaman birikiyor. Özellikle böyle zamanlarda biraz daha farklı oluyor süreç. Bu içine dönme halinde farkındalıklar daha farklı oluyor. Benim Almanya serüvenimde bunlar daha fazla farkındalığımı arttırmama sebep oldu diyebilirim. Herkesin eminim bir hikayesi var, herkesin oluş şekli var, olma biçimi var, yolculuğu var ve hala oluyoruz, olmaktayız. Oldum diye bir şey yok. Oluyoruz. Yani mesela şu anda güneşi arkama aldım. Ters ışık olduğunu biliyorum ama arkamda bu güzelliğin gözükmesini istiyorum ve şu an o teknik bilgi çok da umurumda değil açıkçası. Çünkü önceliklerim var. Ve o güneşin sırtımı ısıtma halini şu an çok sevdim mesela. Beni resmen sarmalıyor ve sizinle de bu enerjiyle burada olmak istiyorum. Ve kamerayı kapattıktan sonra gerçekten bir meditatif hale de geçeceğim bu güneşin karşısında. Çünkü gerçekten buna ihtiyacımız var. Ben şunu anladım. Fitness'a başladıktan sonra soğukla beraber doğaya çıkmam azaldı. Aslında geçen sene fitness'a yazılmadan önce daha çok doğada yürüyordum. E, Belki bu benim kilo vermeme çok fazla etkin olmadı. Çünkü ben biraz fotoğraf çekmeyi ve video çekmeyi seven biri olduğum için doğada kendimi kaybediyorum o sırada ve ritmik yürüyüşler yapamıyorum ama doğada olmanın verdiği bir enerji vardı. Onu fark ettim ki ben gerçekten özlüyorum. Çünkü çok daha sık doğadaydım. Beni Instagram'dan takip edenler bilirler. Çok severim yani o oluş hali doğada yağmur çamur dinlemeden hem de ki eskiden yağmuru aman saçlarım bozulur diyen ben şimdi o yağmurla saçlarım yıkansın diye koşa koşa gidiyorum. İşte böyle değişiyoruz, böyle dönüşüyoruz. Ne güzel. Bunlardan biri yani benim için gerçekten Almanya oldu. Yurt dışında kendimle yüzleştiğim, zaman zaman sizle de ara ara paylaşırım konular geçince. Gerçekten yüzleştiğim bir yer, bir alan açtı bana Almanya. Zorlandığım yerler var bu aralar. Almanca diyebilirim. Ne kadar seviye artıyor olsa da kursta konuşamadıktan sonra yani konuşamıyor değilim ama istediğim şekilde şu an şu konuşmayı yapabilecek düzeyde rahatlıkta değilim. Ve tabii ki de amacım bu ama geçen gün bir arkadaşım şunu bana hatırlattı. Azra 2 sene buradasın yani 2,5'a doğru gidiyorum gerçi ama bu senin için çok güzel bir şey. Yani kendini sıkma dedi. Tabii ki dışarıdan birinin demesi size iyi geliyor. Ne güzel, ne mutlu böyle insanlarla birlikteyim. Ve şeyi fark ettim işte bu 10 günlük kısımda. Yine alttan o mükemmelliyetçi olan Azra'nın tam tersi o mükemmelliyetçiliğin getirdiği yetersizlik duygumun tekrardan depreştiğini biliyorum. Çünkü şu anda bir de C1 sınavım yaklaşıyor. Kurs bitmek üzere. Maalesef kurstaki hocam ve
süreç çok istediğim gibi gitmedi. Biraz hayal kırıklığına uğradım. Birkaç arkadaşım da benimle birlikte hayal kırıklığına uğradığı için bu noktada sadece kişisel bir veri değil bu. C1 deyince çünkü oraya gelen hocanın diyalekti, altyapısının daha farklı olduğunu düşünüyorsunuz ama demek ki öyle değilmiş. Bunu da öğrenmiş oldum. Ah vah yapmayacağım. Şu andan itibaren ne yapabilirime bakmaya çalışıyorum. Çünkü bu bana iyi geliyor. Yani şikayet etmek, o durumu o şekilde bir gün, 2 gün, 3 gün şikayet edeyim. Sonra o sınav günü gelecek, sen ne yapacaksın şeklinde. Gerçekten de bir çaresine bakacağım. Kendi kendime ne yapabiliyorsam. Ya sonuçta evet öğretmen çok önemli bir etken ama e, bir yüzdelik kısım var ki kendimizin de yapması gerektiği yer. Ben o kendimizin yapmamız gerektiği yeri işte biraz daha seveceğim, parlatacağım. Şu an gösterge onu gösteriyor. Biraz ama sıkılmadım değil. Tabii ki bunlara sıkılıyorsunuz. Yani şu konuşmayı yapana kadar o 10 günde sadece Almanca yoktu tabii ki ama bunlar bir süreçte olan karşıma çıkan şeyleri sizle paylaşıyorum. Zorluklar bize bir kapı açıyor ama biz o kapının açıldığını o anda fark etmiyoruz. Ama o kapı açılıyor. Biz o eşikten geçiyoruz aslında. Ve ben de bu yüzden biraz da evrene o güvenimi bu Almanya yolculuğumda bana güvenmeyi öğretti aslında ve bırakmayı öğretti. Ve bazen bırakamadıklarım da oluyor tabii ki. Mükemmelliyetçiye kaçtığım, yetersiz hissettiğim, tüm duyguları topladığınız tüm yerlerden geçiyorum. Ama şimdi de diyorum ki yani ya her an o kadar değerli, o kadar kıymetli. Tamam bu da olacak Azra. Zorlanabilirsin. Dünyanın sonu değil. İlk yani C1'e bir kere daha gidersin. Bir kere daha girersin. Yani sınavı geçmek de değil bu arada benim. Zaten öyle bir hani B2'de mesela B2 sertifikasını alayım da hedefim vardı ama C1'de biraz daha böyle rahattım. Bakalım ne öğreneceğim, neler var şeklindeydim. Tabii ki hoca tarafından biraz motivasyonum düşünce ben de olaya biraz daha farklı giriş yaptım diyeyim size. Beklenmedik bir şekilde. Ama aslında hayatta hep beklenmediklerimiz de değil mi? Orada saklı değil mi? Biraz oralara bakmak lazım olduğunu düşünüyorum. Canımı sıktım, sıkıldım, kalktım. O hastalıkla şöyle bir salma halini tekrar yaptım ve benim böyle senede en az 2 böyle salma hallerim vardır ve bana iyi gelir. Yine onlardan birini geçirdim ve arkamda bıraktım. Şifa olsun diyorum. Zorlandığım yerler var. Almanya'da bu vlogun başında göreceksiniz. Yani bu arada vlogla da birleştiriyorum podcast'imi şu anda. Çünkü tahmin edersiniz ki öyle bir zamanım olmadı bu hastalık sürecinde. O yüzden birleştirmeyi düşünüyorum. İsteyenler YouTube'dan vloguma da bakabilir. Ya da podcast'imi dinleyebilir Spotify'dan. Yani kadın doktoru bulamamıştım. Onunla başlayan bir vlog hikayem var. Yani tabii ki de zorlandığım birçok yeri var. Yeni hayat kuruyoruz. Yeni bir hayat kurarken yeni bir ben inşa ediyorsun. Farkındasın ya da değilsin hiç önemli değil. Farkındalık sonra da gelişebilir. Çünkü herkesin aynı şekilde olacak diye bir şey yok. Bilinçler herkese çok başka işliyor ve herkesin yolculuğu da çok farklı. Bu arada bunu da söylemek istiyorum. Ben zorluklardan, sıkıştığım yerlerden bahsederken aslında orası benim büyüdüğüm yerler ve şu an sen eğer bir Almanya'ya gelmek istiyorsan ya da bir yurt dışı hayalin varsa bunu gerçekleştir lütfen. Bunlar sadece benim yolculuğumla olan şeyler. Senin de yolculuğunda eminim zorlandığın yerler olacaktır ama burada önemli olan şey tabii ki de o içimizde tutkuyla hayalimiz olan şeyi gerçekleştirmek. Çünkü onu gerçekleştirdiğimizde biz de gerçekleşiyoruz tekrardan. Bu çok güzel bir şey. Bizi biz yapan, bizim yeniden kendimizi doğurduğumuz bir süreç aslında. O yüzden çok saygım sonsuz ve size şöyle söyleyeyim. Ben Almanya'ya yine gelirdim.
Yani ruhumu burada sarmalanmış hissediyorum ve herkesin ruhunun bir ait olduğu yer olduğunu düşünüyorum. Burası dışarıdan bakıldığında en kötü yer bile olabilir. Çünkü biz kendi dünyamızı kendimiz bakış açımızla güzelleştiriyor. Yani bir cennete çeviriyor ya da cehenneme çeviriyoruz. Ve o yüzden de burada benim gördüğüm, çevremdeki şu an sizin de gördüğünüz şey aynı ise eğer, evet cennet gibi duruyor. Ama bu cenneti gören ve sunan da benim şu anda. Yani o yüzden hayatımızda bir şeyi nasıl ele alıyoruz ve nasıl gördüğümüzle alakalı. Tabii ki de buraya özenerek geldim. İstediğim, ruhumun çağırdığı şey buranın doğası, buradaki yaşam şekilleri, turistik olarak geldiğimde gördüğüm şeylerdi. Zaten olması gereken oluyor diye düşünüyorum. Nerede varsa bizim yaşayacağımız, hani derler ya, nerede varsa o içeceğin su, orada senin göreceklerin vardır. Yani oradan kaçılmaz. Sen oraya gidersin. Yoksa da orada içeceğin su, dönersin ya da başka bir yerde olursun. Aynı herkes için de aynı şey geçerli. Şu an o kadar huzurluyum ki bu arada böyle aslında iskeleler var burada. 3 tane. Onlardan birinde olmayı, oturmayı hatta minderime kadar getirdim. Ama hep doluydu ve ben kendimi böyle konuşurken rahat hissetmeyi çok seviyorum. Sessiz yerlerde dikkatim dağılmasın hem de böyle iyi konsantre olayım. Çünkü o konuşmadaki akış öyle gerçekleşiyor. Burası resmen benim köşem oldu şu andan. Bunu bilin istedim. Yani görebilirsiniz burada beni sıklıkla. Çünkü gerçekten sonradan size gösteririm bu köşeyi. Çok güzel bir yer benim için. O yüzden çok mutluyum. Belki o mutluluğum şimdi size de buradan enerjisel olarak geçiyordur. Yani bir nefes oldu rahatsızlığım. Bir nefes aldım, tekrardan baktım. En kötü ne olabilir ki Azra? Geçemezsin sınavı. Aslında sınavı geçmek de değil. Benim başından beri C1'e bakış açım daha seri konuşabilmekti. Ama kursların bizi bazen yükseltemediğini gördüm. Yani o yükselmenin içinde de kendimiz bir şeyler yapmamız gerekiyor tabii ki de onun bilincindeyim ama arkadaşlar şöyle bir gerçek var ki bazı öğretmenler vardır sizi daha böyle hızlandırır o bilgisiyle sarmalar. Bazı öğretmenler de hiçbir şey vermez olduğunla kalırsın. Şimdi ben biraz öyle olduğumla kalan kısımdayım. Kendimce nasıl olabilirim, o gördüklerimi nasıl toparlayabilirim kısmındayım. Tamam, burada da böyle olması gerekti şu anda. Bakalım burada Azra ne yapacak? Yani nasıl ilerleyecek? Ve belki de böyle bir rolü üstlenen öğretmen benim öğrenmemde daha hızlandırıcı olması için gelmiştir. Bu da bir düşünce. Bunu zaman gösterecek bize. Biz tekrardan karşılıklı konuşacağız bu süreci. Bu bir bakış açısı. Bakalım bu bakış açısıyla yürürken ben nasıl yol alacağım? Yani aslında sizinle bu platformda bu şekilde buluşmamdaki niyet de buydu. Paylaşmak. Her anımı, sürecimi paylaşmak. Çünkü benim biraz önceki sizin görmediğiniz kişiliğimde paylaşamazdım ben. Kendimi paylaşamazdım. Bir şey paylaşmamak değil. Kendimle ilgili bir şeyleri paylaşamazdım. Kendimi açamazdım. Çünkü aileden gelen gördüğüm o. Öğrendiğim oydu ve ben Almanya'dan sonra işte bazı şeyler zorluk gibi gelirken bir şeyler açılıyor kendimizi bulma yolculuğumuzda. Bu vlog fikri buradayken geldi. Bu kendimi açma halim, kendime çalışmalarımla oldu. Süreçlerimle oldu, yaşadıklarımla oldu. Bunların hepsinin bir bütün olduğunu düşünün. O yüzden dilerim ki herkes kolaylıkla yolunda ilerlesin. Kendini özüne yaklaşsın.
Tabii ki de zorluklardan geçiyoruz ama zorun da kolayı var. Hep bir dualitede yaşadığımıza değinirim. O yüzden ne kadar zorsa o kadar da kolay. Ne kadar sıcaksa o kadar da soğuk. Evet, bir dengedeyiz. Denge olmak zorunda. Denge olmadan olmaz. Ben bunu istedim. Yolculuğun nerede, nasıl, şu an nasıl süreçlerden geçiyorsun? Bu sadece bu arada bir yerde var olmak değil. Bu varoluş hikayemde ilişkiler hepsi var ki ilişkiler olmazsa olmazımız. Zaten bu hayattaki tüm sınavımız ilişkiler. Ama önce kendimizle ilişkimiz. Biz o kadar dışarıya hep bir kılıf bulmaya alışmışız ki orası o kadar konfor alanımız olmuş ki biz kendimizle ilişkimiz nedir bilmiyoruz ki. O yüzden hayat belki beni buraya getirip kendine dön Azra dedi ya da hayatında ne yaşıyorsan oraya bir bak. Bu evlilik problemi olur, çocuğunla olur, iş olur, para olur, her şey olabilir. Bunların hepsinin döndüreceği yer bizde yine kendimiz olacak. Ben neden bunu yaşıyorum? Benim burada ne görmem lazım? Benim bu süreci nasıl ele almam lazım? Eğer sen şu an izleyen Almanya'dansan, yurt dışındansan benim gibi, burada öğreneceğimiz birçok şey var. Boşuna değil. Herkesin hikayesi çok farklı eminim. Herkesin zorlandığı çok farklı. Mesela benim şu an işim yok. İç mimarım. İş bulmakta zorlanıyorum. Bana sordu ki Azra iş ne kadar süredir arıyorsun? Bir istikrar olmadı. Ben ara ara attım. Sonra işte baktım böyle yokladım. Almanca kursu denk geldi. Ona devam ettim. Çünkü karşıma çıkan her şey Almanca oluyor tabii ki. Bakalım bu yol beni nereye götürecek? Ben nereye doğru evriliyorum? Evet, iç mimarlık, tasarım benim her yerde kullandığım bir şey. Benim en ufak fotoğraf paylaşmamda da bir tasarım var. Kendi içimdeki yaratımım. Bir vlog oluştururken de bir yaratımım. Ben o yaratımı orada kullanabiliyorum. Evet, mesleğimi de seviyorum. Ama bakalım ben nereye doğru gidiyorum? Burada biraz sabır var. Biliyorum, çok iyi anlıyorum sabırsızlıklarımızı. Çok normal. Yani bunun kadar normal bir şey yok. Ama bir şekilde bu süreci geçeceğiz diye düşünüyorum ben. Bu arada bir yandan sıcak ama soğuk da oldu. Biraz o yüzden biraz daha bu süreçleri nasıl daha kendimizi iyi hissedecek şekilde ele alırız diye düşünelim. Düşünürken de o düşüncenin içinde kalmadan, yani o düşünce hali var ve bırakma hali var. Yani o nefes gibi araya soktuğumuz o bırakma anı olsun. Ve geçen gün çok güzel bir şey okudum ve onu hemen sizinle paylaşmak istiyorum. Yani bu belki görenler olmuştur camın nasıl yapıldığını. Camın formunu aldığı yer nefesin yani o ustanın nefesini bıraktığı yermiş. Orada formunu alırmış. Yani bizim yaşamda da formumuzu alacağımız yer o bırakma yerinde oluyor. Ama o bırakma halinde müthiş bir o iman gücüyle o güveni, o inancı birleştirmemiz lazım. Benim belki böyle duyacaksınız bunu. Ben buna değineceğim. Çünkü ben buna değindikçe kendime de hatırlatıyorum. Bu çok önemli. Biz unutan varlıklarız. Buraya unutarak bir şeylere geldik zaten. Ama kendimizi eğitirken her gün iç sesimizle beraber düşünce sistemimizi, eski düşünce sistemimizi değiştirirken bunları devamlı tekrarlamamız lazım. Bu bir kere işte günde bir kere yapabileceğimiz bir şey değil. Aman bunu da hallettim aman bitsin değil. Yani bu değişim ancak istikrarlı bir şekilde
iç konuşmamızı değiştirerek oluyor ve ben şu an dışa vuruyorum. Hepimizle paylaşıyorum. Çünkü hepimiz için kolaylık olsun. Hepimiz bu farkındalıkta olalım. Hepimiz ilerleyelim bu şekilde. Birbirimizi hatırlatan olalım. Dönüşlerini paylaşan olalım. Sarılan olalım birbirimize. Hem de o yaralarımızla sarılalım ki oralar daha hızlı iyileşsin. Bizi büyüten yer oralar çünkü. Yani ben çok mutluyum. Şu an çok mutluyum. O mutluluğu da o yüzden paylaşıyorum. Tabii ki de böyle işte yatakta silmiş bir şekilde bu vlogu ben yapamam. O halimle de belki konuşurum tabii ki ama motivasyon hayatımızda çok önemli. Bu motivasyona gelmek ve şu anda o yüzden kamerayı açıp konuşabiliyorum. Gün içinde bu motivasyonlarımız düşebilir, bazen hasta olabiliriz ve hasta olduğumuzda biraz kabul edip vücudumuzun dinlenmesi gerektiğini hatırlatmak ve bırakmak orada da bize iyi geliyor ve sonra yine motivasyonumuzu kazanabiliyoruz. Yani bir şeyler bitmiyor, devam ediyor, hayat devam ediyor. Güzellikler aslında olmakta, oluyor. An ve an oluyor. O yüzden biraz böyle hani derler ya arkanı dayan ve o rahatına bak. Acaba hayatta da arkamıza dayanıp öyle rahatımıza bakıp mı gitsek de biraz zevkini yaşasak bu hayatın oralardan geçerken de. Bence bunu deneyelim. Şimdi bir kitabı size paylaşacağım oradan. Orayı çizmişim. Bugün de öyle içimden geçti. Tam da böyle seviyorum. Sonunda biliyorsunuz bunu yapmayı. Bu kitap benim çok sevdiğim Yoncişim tarafından hediye olarak gelmişti. Piraye, Seyir. Belki görüyorsunuz şu anda. Ve oradan bir böyle sayfa açtım ve özellikle şunu hep size değinmek ve göstermek istiyorum. Şu kısmı bana çok hoşuma gitmişti. Arkada yazar, siz de alırsanız görürsünüz, belki gördünüz. Seyir eden misin, seyreden mi bu alemde? Lütfen bunu bir kendine sor, olur mu? Bugün, yani şu videoyu kapattıktan sonra bir dur ve şunu sor. Seyir eden misin, seyreden mi bu alemde? Şu an iliklerime kadar hissettim bu cümleyi. Bakalım siz neler hissedeceksiniz. Neyse, ben bir sayfa açtım. O sayfadan da size sarıyla şöyle çizmişim. Orayı okumak istiyorum. Bakalım ne gelecek sizin için, nasıl gelecek size. Anladım ki sen dönüştükçe kaçınılmaz olarak yaşamın oluşturan tüm öğeler de dönüşüyor. Yaşam sonsuzluğa doğru uzanan bir gökdelen sanki. Bilincin hangi seviyede ise yaşamını o belirliyor. Çünkü herkes bu gökdelende bilinç seviyesine karşılık gelen katta yaşıyor. O katın yaşamını yaşıyor. O katın olasılıklarını, o katın ilişki, sağlık, iş ne varsa her konuda sunabileceklerini. Çakma kimliğinin kabuklarını kırıp özgürleştikçe, gerçeğinden yol aldıkça daha üst katlara çıkıyorsun ve her katta güneş daha da parlıyor. Daha da coşkulu oluyor yaşam. Tüm dileklerin önüne daha da kolaylıkla seriliyor. Bilinç seviyen seni ne kadar üst katlara çıkartırsa oluşunu sorumlulukla kucaklıyorsun. O kadar gerçekten ve gerçekte yaşıyorsun. Çok iyi değil mi? Ah be diyesim geldi. Belki sizin de öyle olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. İyi davranın. Kendinizle ilişkinize bakın. Ben bakıyorum. Olma halindeyim. Sevgiyle, aşkla, tüm kalbimle. Size çok sarılıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Şimdi yanıma yaptığım çayımı ve güneşin böyle keyfiyle biraz şurada zaman geçireceğim. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler. Bu arada lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın.
Hatta bildirim zilini de açın bence. Çünkü artık her pazar sizinle olmaya karar verdim. Hafta içleri değil, pazar günlerine tekrardan dönüyorum. Ve beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok 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 iyi davranın. Haftaya görüşmek üzere. Know me. Take the time to dig deep underneath this red heat. We could really meet. Layers. It's time to lose these naysayers. We're better off, the air will be richer, and everything's so much easier.